Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlere kendimi, kripto hikayemi ve bu kanalı neden kurduğumu anlatacağım. Öncelikle birazcık zamanın öneminden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz 18-20 yaşına kadar yani tam olarak ne yapacağımıza biz karar vermiyoruz. Nasıl bir hayat süreceğimizi de biz belirlemiyoruz. Ama bu yaşlardan 30'lu yaşlara kadar yapacağımız şeyler bizlerin hayatını belirleyen en önemli süreç oluyor. Ve bu süreç içerisinde insan zamanın kavramını tam olarak anlayamıyor. Yani 80 yaşına kadar yaşıyoruz ama bunun ilk 20 yılı gençlik olarak gidiyor ve bundan sonraki sürecin 1/3'ini uykuya veriyoruz. Yani aslında düşündüğümüz zaman çok kısıtlı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Bu yüzden insan sorgulama düşüncesinde oluyor. Yani neden bu dünyadayım, ne için yaşıyorum ve neler yapmak istiyorum gibi sorular soruyor. Ben de bu sorulardan sonra bu kanalı kurmaya karar verdim. Çünkü insanlara bir şeyler anlattığım zaman yani öğretmeye çalıştığım zaman kendimi daha mutlu hissediyorum. Her ne kadar bazı kişiler öğreten kişiye saygısızlık etse de ben bunları paylaşmak istiyorum. Zaten videonun ilerleyen kısımlarında neden böyle düşündüğümü de sizler de anlayacaksınız. Birçoğunuz beni Coin Mühendisi kanalından tanıyor ama benim hikayem aslında çok daha öncesine dayanıyor. Ben henüz 8-9 yaşındayken yani bazıları anaokuluna giderken ben babamın yanına gidiyordum. Yani baba okuluna gidiyordum diyebilirim. Peki ne yapıyordum? Babama çay bahçesinde yardım ediyordum. İşte mesela 3 ay çalışıyordum. Babam bana bir şey alıyordu. Ya da farklı bir 3 ay çalışıyordum. Bisiklet alıyordu. 3 ay çalışıyordum. Bilgisayar alıyordu. Yani daha küçük yaşlarda bana bazı şeylerin çalışarak elde edilmesi gerektiğini öğretiyordu. Ben çok fazla sevmiyordum kahvede çalışmayı. Çünkü ortamı kötü, işte insanlarla uğraşmak çok zor falan. Bir çıkış yolu arıyordum. Arkadaşlarım da o sıralar işte 2017 yani ben 15 yaşındayken falan geldiler, işte kripto para diye bir şey var, böyle bir şey var, gel alalım, Bitcoin'e yatırım yapalım falan dediler. Ben o zaman internette çok haşır neşir olduğum için bu kripto paraların Deep Web üzerinde kullanıldığını biliyordum ve dedim yani bu paralar Deep Web'te kullanılıyor, alırsak başımıza bir şey gelebilir falan diyerek korkarak yanaştım ilk başta. Ama daha sonra yani bu arkadaş ortamım içerisinden kriptoya ilk girenlerden bir tanesi ben oldum. Onları da bu bataklığa çeken kişi oldum diyebilirim. Bir yandan bataklık diyoruz ama bir yandan da güzel kazançlar da elde edebiliyoruz. Kendi kripto hikayeme gelecek olursam ben 2020 Kasım ayında Haluk Tatar'dan görerek bu kripto paralara giriş yaptım. O zaman Galatasaray token almıştım. İşte geçtiğimiz 3 ay çalışarak 300 dolar biriktirmiştim. Bu 300 dolarla da gittim Galatasaray token aldım. Yani Chiliz alsaydım belki oradan 100x yapacaktım ama Chiliz almak yerine yani altyapısını sağlayan token almak yerine Galatasaray token almayı tercih ettim. Daha sonra oradan Ethereum'a atladım. İşte Ethereum'dan bazı coinlere geçiş yaptım falan. Tabi bu sırada ben de fenomenleri çok fazla takip ediyordum. İşte Steve'de Bitcoin vardı o zamanlar. Twitter'da sürekli paylaşımlar yapıyordu. Adamın muhabbeti falan da sarıyordu ve samimi geliyordu. O yüzden onları takip ediyordum. Daha sonra bu işin içerisine girdikçe fenomenlerin çıkar amaçlı yaptığı şeyleri daha fazla gördüğünüz zaman insanlara olan güveninizi kaybediyorsunuz. Böyle alsatlar yaparken baktım ben birazcık kazanmaya başladım. İşte 300 dolarımı katladım falan. Kendimde daha fazla nakit yoktu ve ablamda da birazcık para vardı. Ben de hem o daha fazla kazansın hem de ben de daha fazla kazanayım diye onun parasını borç aldım. Tabii katlamaya başladım. İşte piyasa çok iyi gidiyor. Mart, Nisan falan çok iyi kazanıyoruz. Ben bu parayı 2'ye katladım. Ulan acaba dedim çeksem mi, işte güzel de kazandık falan diye düşünürken çekmedim parayı. Çünkü daha fazla gideceğini, daha fazla yükseleceğini düşünüyordum. Daha sonra 19 Mayıs düşüşü oldu. 19 Mayıs düşüşünü yaşamamızla birlikte işte ana paranın yarısına kadar düştü benim bakiyem. Yani ana paradan da zarar etmiş oldum. Tabii ne yapacağım, ne edeceğim, elim kolum birbirine girdi. Ablamdan borç almışım, işte bir şeyleri düzeltmem gerekiyor. Bayramın 2. günüydü, çok iyi hatırlıyorum. Baktım elimdeki coinler çok fazla iyi değil. Yani tutmuş olduğum tokenlar çok fazla ilerlemeyecek gibi. Ben bunlarda bir değişikliğe gittim. Daha fazla yükselme potansiyeli gördüğüm tokenlarla değiştirdim. Birçok kişi şey der, işte elinizdeki tokenları çok fazla değiştirmeyin, sürekli tutun. Ya aslında bu bir yandan doğru. Çünkü sizin elinizde kaliteli tokenlar varsa bunlar elinde sonunda hareket edecektir ve sizlere kazanç sağlayacaktır. Ama siz eğer ki kalitesiz tokenlara yani bilgisiz bir şekilde yatırım yaptıysanız işte o zaman benim gibi bunlardan çok fazla kazanç elde edemeyeceksiniz. O yüzden ben elimdeki tokenları değiştirdim ve daha fazla kazanç sağlayacak tokenlara geçtim. İşte alım satımlar gerçekleştirdim. Bazı arkadaşlardan tüyolar alarak parayı 20 katına çıkarttım. 20 katından sıfırlanma sürecine kadar bir hikayem oldu benim.
Tabii bu hikayeyi anlatmadan önce coin mühendisi sürecime de bir değinmem gerekiyor. Coin mühendisi ekibiyle ben aslında Haluk Tatar sayesinde tanıştım. Haluk Tatar'ın yayınlarına çıkıyorlardı falan. Ben de oradan takip etmeye başladım. Telegram gruplarına katıldım. Telegram gruplarında dolandırıcı kişiler oluyordu. Onları reportluyordum ya da bazı kişiler fikirlerimi soruyordu. Onları söylüyordum falan. Yani insanlara böyle yardımcı olmaya çalışıyordum. Hatta şu anda ekrana da getiririm. Yani belki de 10.000'den fazla kişiyle görüşme yapmışımdır. Birebir onların sorularını cevaplandırmışımdır. İnsanlar birazcık nankör ama ben bunu zaten şey için yapmamıştım. İşte bana bir geri dönüş olsun diye yapmamıştım. İnsanlara olabildiğince fayda sağlamaya çalışmak için yapmıştım. Yani insanlar zarar etmesin. Kâr ettiklerinde herhangi bir çıkar düşünmemiştim. Zaten o şekilde de ilerledim. Yani herhangi bir kişiden ne bir kâr payı aldım ne bir şey aldım ya da kimsenin de parasını yönetmedim. Daha sonrasında Osman abi görmüş beni. Seni sürekli aktif olarak görüyorum. Hem insanları banlarsın hem de şey yaparsın. İşte grubun adminliğini sağlarsın ve beni admin yaptı. Admin yaptıktan sonra ben Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 5 ay boyunca sadece insanlarla işte sohbet ettim. Adamları, dolandırıcıları banladım falan. Orada güzel bir ortam oluşturmaya çalıştım ve gayet de iyiydi ortam o zaman Telegram gruplarında. Daha sonrasında Mert ve Talha bana yazdı. İşte senin emeklerini görüyoruz, çok iyi grubu yönetiyorsun falan. İşte ekibe katılmak ister misin diye. Ben de kabul ettim. Aynı zamanda bana güzel bir tutar da gönderdiler. Yani o vakit için. Ben tabii bunu bir çıkar amaçlı yapmamıştım. İşte 5 aylık adminlik yapmıştım. Herhangi bir para beklentim yoktu. Bir anda ben Ayvalık'ta tatildeyken gelince tabii hoşuma gitti. Tam da üniversiteye başlayacağım için güzel bir gelir kapısı olacağını düşündüm. Hem aileme yük olmayacaktım hem de kendi paramı kendim kazanacaktım. Daha sonra ekibe girdim. Ekibe girdikten sonra ekibe girişim de birazcık değişik bir zamana denk geldi. Çünkü tam ben girdiğimde 3 kişi ekipten ayrıldı. Video çekecek kişi bulamadılar. Ben de yardımcı olmak açısından video çekmeye başladım. Kendimi video konusunda geliştirdim. Kripto konusunda geliştirdim. Bu konularda sürekli kendime bir şeyler katarak ilerledim. O zaman eğitim verilmiyordu. Yani işte coin mühendisliğine girdim, bundan sonra bak şu eğitimleri yapacaksın, böyle geliştireceksin kendini şeklinde eğitimler yoktu. Ben kendimi sohbetler olsun işte, yani biz sesli sohbet yapıyorduk mesela Telegram kanallarında. Oralardan bir şeyler öğrene mesela Halil abi vardı. Ondan da birçok şey öğrenmişimdir. Hasan var, Kriptolos. O da çok güzel paylaşımlar yapıyordu. Hala da yapıyor. Onu da takip edebilirsiniz. İbrahim abi vardı. Umarım o da şu anda iyidir. Herhangi bir paylaşım yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyorum. İşte Abdülkadir Bire vardı. Onunla birlikte çalışıyorduk sürekli. O da bu konularda işte çok meraklıydı ve elinden geldiğince çabalıyordu. Biz böyle iyi bir şekilde ilerliyorduk. Daha sonrasında işte Halil abi, Hasan ve İbrahim abi ayrıldı. Onlar ayrıldıktan sonra ben video çekmeye başladım. İşte ben o zaman çok bilgili değildim. Çünkü yeni başlıyordum bu işlere ve neyin ne olduğunu tam olarak bilmiyordum. Önüme ne geliyorsa, yani bana ne iş veriliyorsa onu yapıyordum. Çünkü burada nasıl söyleyeyim, gerçekten bir aile ortamı hissetmiştim. Yani hem onlar kazanıyor hem biz kazanıyoruz gibisinden görüyordum. Bu şekilde kendimi bayağı oraya vererek çalışmaya başladım. Tabii aylık bir kazanç elde etmeye de başladım. Video çektiğim için, onlara yardımcı olduğum için. Bu bir çalışma hayatına döndü benim için. Daha sonra kendimi yavaş yavaş geliştirerek işte hem ekibe de daha fazla katkı sağlayarak kendimi daha yukarıki basamaklara doğru ilerlettim. Tam olarak bir şirket yapısı yoktu bizde. Yavaş yavaş bir şirketleşme sürecine gidiyorduk. Onlar çok emek veriyordu. İşte ben de elimden geldiğince daha fazlasını katarak. Çünkü biz ortak bir amaç ve gaye hizasında ilerlediğimizi varsayarak ben o şekilde ilerliyordum. Ve ekibin yükselmesi bizler için de faydalı oluyordu. İşte mesela maaşımız artıyordu ya da bir projeye mesela bizler de yatırım yapabiliyorduk. Her ne kadar yatırım yaptığımız projelerden çok fazla geri dönüş alamadık. Çünkü kötü projelere de yatırım yaptığımız için onlardan bir geri dönüşümüz olmadı. Bu hikayeleri zaten ben daha sonra sizlere daha detaylı da anlatırım. İşte hangi projeye yatırım yaptık, hangisinden zarar ettik gibisinden bazı şeyleri de anlatırım. Daha sonrasında ben eğitimleri hazırlamaya başladım. İlk girdiğimde biliyorsunuz coin mühendisliğinde herhangi bir ekip eğitimi falan yoktu. Bu eğitimleri hazırlamaya başladım. İşte yeni gelen birisi en azından dedim ki insanlara hitap edeceği için
daha fazla bilgi sahibi olsun ve insanları yanlış yöne yönlendirmektense doğru bir şekilde yönlendirsin diye ekip eğitimlerini hazırlamaya başladım. İşte neyi nasıl yapması gerektiğini ve birçok şeyi oraya doldurdum. Bazı gelen ekip arkadaşlarına bu her şeyi öğrettikten sonra arkadaşlar şey demeye başladı. Mesela ben adama dedim ki bundan sonra işte marketingi sen yönet. Yani bazı şeylerde sen daha iyisin ve senin İngilizcen de var. Benden çok daha kaliteli bir iş yapacağını düşünüyorum dedim. Tabii ben tek başıma karar vermiyordum. Yani ben onun bu konuda daha iyi olacağını düşünüyordum. Mert ve Talha'yı söylüyordum. Onlar da o konuda onu yönlendiriyordu. Çünkü ekip olmak bunu gerektiriyor. Siz tek başınıza bir şey yapamazsınız. Ve orada da gerçekten biz bir ekip ruhu oluşturmuştuk. Olabildiğince kaliteli bir şekilde ilerlemeye çalışıyorduk. Ama şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ben ilk bilgisiz zamanlarımda girdiğimde çektiğim videolarda bazı hatalar yaptım. Mesela hangi hataları yaptım? İşte önüme ne geliyorsa onu söyledim veya işte herhangi bir projeyi çok iyi incelemeden, çünkü sonuçta onlar incelemiştir diye düşünüp o videoları çektim. Ama bunun kötü yanını da ilerleyen vakitte göreceğim. Yani ben zaten şuna inanıyorum. Yani bir insan eğer ki kötü bir şey yaptıysa bunun karşılığını her zaman alıyor. Yani o yüzden vicdanınız rahat olsun. Yani bu konularda bir şeyler yaparken her zaman düşünün. Arkasını düşünmeniz lazım. Çünkü siz arkasını düşünmezseniz, işte ya ben parama bakayım derseniz illa bir gün siz de duvara toslarsınız. Bunu sakın unutmayın. Her neyse bu ekip eğitimlerini hazırladık. İşte insanlar ekibimize katılmaya başladı. Birçok başvuru geldi. Biz bunları inceledik. Ekibimizi büyüttük. Çok böyle kapsamlı bir hale geldik falan. İşte bazı insanlar nankörleşmeye başladı. Nasıl nankörleşmeye başladı? İşte o kişi gelmiş, biz onu eğitmişiz, işte demişiz ki bu işi sen yapacaksın falan. Adam artık başladı, işte ben Furkan'dan emir almam, ben yukarıya bakarım. Tamam, zaten benden emir almayacaksın. Zaten ben orada bir yönetici rolünde değildim tam. Yani ben elimden gelen her şeyi vermeye çalışıyordum ama başladı işte sağdan soldan konuşmaya, işte Furkan'a göre mi hareket edeceğiz falan. Ya bunlar işte doğru şeyler değil. Ben bunları yaşadıktan sonra, yani birine bir şey öğretmişsin, bir noktaya getirmişsin ve adam senin hakkında bunları söylüyor. Bunları yaşadıktan sonra ya insanlara böyle bir şey öğretesim kalmadı benim. Çünkü insanların ne kadar nankör olduğunu görünce insan ister istemez diyor ki ya işte bir şey öğretsen ne olacak? İşte yapsan ne olacak? O kadar böyle heyecanlı bir şekilde devam ediyordum ki ben işime. İnsanlara daha fazla bilgi öğretmek olsun ve işte kimsenin bilmediği şeyleri araştırıp bir konu haline getirmek olsun. Birçok şeyi yapmaya çalışıyordum. Ama bunları yaşadıktan sonra işte ben de artık sıkılmaya başladım yavaştan. 2022 yılına kadar işte biz yavaş yavaş 2022'nin Mart aylarına kadar falan ekibi tamamen oturttuk. İşte herkesin belli bir görevi vardı. Ben de işte Coin Mühendisi Haber diye bir oluşum kuralım diye bir fikirle gittim. Hatta Bire ile beraber gittik. Yani Abdülkadir Bire de haber kanalı konusunda fikrini beyan etti ve beraber başladık. Tabii ondan sonra kanalı tamamen devraldım ben. 7/24 hangi haber olursa tamamını ben giriyordum. 2023 Nisan ayına kadar bu şekilde devam etti. Yani tüm haberleri ben girdim. Bazı ufak hatalarımız oldu. İşte bazı veri anlarında yanlış ifadeler kullandık ama bunları da olabildiğince düzeltmeye çalıştık. Zaten burası kripto piyasası, yani şeyi biliyorsunuz, riskli bir piyasa olduğunu biliyorsunuz. Ama ben insanlara yani vicdanım çok rahat. Yani ben kendim mesela kaldıraçlı işlem yapmıyordum. Haberi gördüğüm anda direkt olarak paylaşıyordum. Çünkü bazıları şunu yapıyor. Bazı haber kanalları, herkesin günahını almayayım, İşte gidiyor, haberi görüyor, işlemini açıyor. Daha sonra o haberi Türkçe olarak paylaşıyor. Ben haberi görüyordum, direkt paylaşıyordum. Bu şekilde o konuda vicdanım çok rahat. Bu şekilde ilerlerken tabii bir yanda vicdanım çok böyle kötüydü. Çünkü insanlara birkaç çektiğim videoda zarar ettirmiştim. Ben de yükseleceğini düşünmüştüm. Ben de zarar ettim ama insanlar da zarar edince insan kendini çok kötü hissediyor. Sonra 2022 Mayıs ayı geldi. İşte ben o zararları istemeden de olsa ettirdiğim için insanlara, bu Luna'da hızlı bir FOMO'ya geldim. Normalde ben Luna'nın yani batacağını düşünüyordum.
Ve yayınlarda da sürekli şey diyordum. Sakın şey yapmayın. Yani sakın Luna almayın. Bak Luna'nın arzı artacak. Luna çok daha düşebilir falan diyordum. En fazla diyordum %1 alabilirsiniz. Yani sakın riskinizi çok daha çoğaltmayın. Yani %1 bile gidecek diye kafasıyla alabiliyorsanız alın. Yani o size kalmış diye anlatıyordum. Ama işte evde FOMO yaşandı. Biz ortak evde kalıyorduk. Bana 2021'in son aylarında işte Aralık ayında falan ev tutacağız dendi. Ben de okulu bırakıp İstanbul'da yaşamaya başladım. O evin kötü yanlarından bir tanesi de FOMO ortamı oluşabilmesiydi. Bu FOMO'yu biz Luna'da çok iyi yaşadık. Yani oradan bir arkadaşım mesela normalde o evde yaşamıyordu ama geldi dedi ki ben dedi hayatımın en kolay işte $6.000 kazandım Luna'da falan dedi. Yani şey oluyorsun yani FOMO'ya geliyorsun. O kazandıysa ben de kazanabilirim diyorsun. Daha sonra benim o zaman çok daha fazla yüksek paralardan bir $3.000 kalmıştı. $3.000'la alsata girdim. $3.000'ı $3.800 yaptım. Daha sonrasında o $800 riske attım. Ve $3.000 nakit olarak tutuyordum. Sonra bir şey oldu. Yani ben de bilmiyorum ne oldu, nasıl oldu. Ama o bar var ya hani böyle %100 alım barı. Onu bir anda %100'e getirdim ve alım yaptım. Bunu neden yaptım gerçekten bilmiyorum. Çok garipti benim için. Sonra bir anda çat diye %20 düştü Luna. %20 düşünce ya dedim akşam düzelir herhalde. Yani inşallah. Ama o an şeyi düşünmüyorsun. Luna daha fazla arz basacak, Luna şey olacak diye düşünmüyorsun. Her neyse abi. Akşam yattık, sabah bir kalktım. Binance'a girdim. Şöyle yeniliyorum ekranı. 50 cent diyor. $3.500'dan 50 cent. Abi dedim bir hata mı var falan filan derken anladım ki para tamamen gitmiş. Aslında paranın gitmesi çok üzücü bir şey değil. Ama ben onun bir gün öncesinde birkaç söz vermiştim işte kardeşime falan. O beni çok etkiledi. Ama daha öncesinde işte insanlara istemeden de olsa zarar ettirdiğim için ben anladım ki artık yani bazı şeyler senden çıkıyor. Yani istemeden de yapsan sen orada iyi niyetli bir şekilde o videoyu çeksen de yani sana gelen bilgiler doğrultusunda bu videoyu hazırlasan da onlara zarar ettirdiğin için eninde sonunda sen de bunun karşılığını alıyorsun. Zaten önemli olan bunun karşılığını bu dünyada alabilmek. Yani insanlara bir hakkım geçtiyse de yazsınlar onlarla da helalleşelim. Yani Luna'da sıfırlandım ve dedim ki ya daha kötü ne olabilir ki? Abi hiçbir zaman öyle dememek lazım. Sağ olsun işte Mert sürekli olarak motorunu kullanmama izin veriyordu. Onda R25 vardı. Tabii benim de hoşuma gidiyordu. İşte yeni gelen kişiler oluyordu mesela ekibe. Bir başlıyordum böyle. Bizim ev o zaman kaldığımız ev Çengelköy'deydi. Çengelköy'den işte Beşiktaş'a gidiyorduk köprü üzerinden. Ondan sonra oradan akaretler, akaretlerden Bebek, Bebek'ten ikinci köprü, ikinci köprüden tekrar Çengelköy şeklinde böyle bir tur attırıyordum insanlara. Hem onların hoşuna çok gidiyordu hem benim çok hoşuma gidiyordu. Hem de motorla gezmiş oluyordum. Birazcık da kafamı dağıtmış oluyordum. Her neyse abi bende 125'lik ehliyet vardı. R25 biliyorsunuz 250 cc'lik bir motor. Her yeri gezdim İstanbul'da. Kimse durdurmadı. Ama bu olay yaşandı ve daha sonrasında Ömer'le dedik ki Ömer de coin mühendisliğinde çalışıyordu o zamanlar. İşte hadi dedik beraber bir turlamaya çıkalım. Abi çıktık Çengelköy'de daha 2 kilometre gitmedik. Polisler bizi durdurdu. Abi dedim yapma etme falan. Adam şöyle yaptı buraya bak dedi. Bir baktım kameralı denetim. Kaçarın yok. Yani zaten her türlü ceza yiyecektik de. Orada da bir 8.000 liralık olmuştu. Ondan sonra dedim ki daha kötü ne olabilir? Çok daha kötü şeyler başıma geldi. Onları şimdilik anlatmayacağım. Ama ben kendimi ondan sonra çalışmaya verdim. Ve o süreçten Ağustos ayının başına kadar sabah 9'dan akşam 12'ye hem haber takibi olsun hem video hem yayın olsun ben bilgisayar başında çalışmaya başladım. Normalde yapılacak bir şey değil. Yani 15 saatlik bir çalışma herkesin çalışabileceği süreler değil. Ama hem kendimi geliştirme konusunda hem de ekibin gelişmesi konusunda bu çok faydalı olan bir süreç oldu benim için. Daha sonrasında Ağustos ayına geldik. Bir anda kafam attı. Yani bende öyle bazen fevri hareketler olabiliyor. Ya sabah kalktım böyle oturdum bilgisayara. Bizde 9'da mesela günaydın yazmak şeydi.
rutinleşmiş bir süreçti. Yani herkes 9'da kalkıyordu ve günaydın yazıyordu. Ondan sonra kalktım, işte 9'da günaydın yazdım. Sonra şöyle karşıma baktım. Arkadaşın ismini vermeyeceğim tabii ki ama baktım abi 12'ye kadar uyuyor. Ondan sonra işte 12'de kahvaltı yapıyoruz. 1'de 2'de çalışmaya başlıyor. 6'da evden çıkıyor gidiyor. Yani 4 saat çalışıyor. Ulan dedim bir keriz ben miyim burada? İşte bir ben mi çalışıyorum falan filan dedim. Ondan sonra ben de işte Mert ve Talha'ya söyleyerek bir ay izin aldım. Bir ay izin aldıktan sonra şöyle güzelce bir Türkiye turu yaptım. Önce Alper abinin evine gittim. Sağ olsun beni işte evinin anahtarını verdi. Orada kalmama izin verdi falan. Kendisi de çok iyi biri. İşte evinin anahtarını verdi bana ve kalmam için izin verdi. Orada birazcık kaldım. Ondan sonra oradan Antalya'ya gittim. Antalya'dan işte Kaş, Marmaris, Kelebekler Vadisi, İzmir falan gezerek bir ay boyunca gezdim ve daha sonrasında da Bursa'ya geri döndüm. Bursa'ya geri döndükten sonra belli bir süre Bursa'da çalıştım. Sonra işte bu tam deprem dönemi ben tekrar İstanbul'a döndüm ve İstanbul üzerinden çalışmaya başladım. Bu deprem gerçekleşince biz işte işleri yarım bıraktık. Yani işleri bir kenarıya bıraktık ve tamamen buraya odaklandık. Elimden geldiğince ben de yardımcı oldum. İşte ekip arkadaşlarım da yardımcı olmaya çalıştık. İşte Twitter hesaplarından, DM'lerden insanların yardım çağrılarına falan cevap vermeye çalıştık. Sonra artık video çekesim gelmemeye başladı benim ve video çekmemeye başladım. İşte haber kanalını yönetiyordum, diğer şeyleri yapıyordum ama YouTube artık çok cezbedici değildi. Çünkü ya insanlara bir şey öğretme şevkim kalmamıştı benim. Yine bazı konularda önemli videoları çektim ama artık eskiden mesela ayda bazen 18, 16, 20 video çekiyordum. Artık ayda 2 videoya falan düştüm. Sonra işte bir Nisan günü şey oldu. Yani Ramazan vaktiydi. 21 Nisan ya da 19 Nisan falan diyor. O tarz bir tarihti. İşte ben sabah 6'da haber paylaşmışım. Yani çoğu kişinin yapmayacağı bir şey. Ondan sonra 10'da kalktım. Normalde hani biz 9'da günaydın yazıyoruz falan dedim ya size. Niye 10'da kalktın diye bir sistem oldu bana. Ben de gerekli ceza neyse yapabilirsiniz dedim. İşte parayı keseceksiniz kesin dedim. O da işte onlar da önemli olan para değil falan filan diye başladı. Ama sonuç olarak yani 6'da haber paylaşmışsın ki bazıları dediğim gibi çalışıyordu. İşte 2'de başlayıp 6'ya kadar çalışıp ondan sonra şey yapıyordu. Dışarıya çıkıyordu, geziyordu, ediyordu. Ben o kadar emek vermeme rağmen bunun lafının yapılması, yani bir saatin lafının yapılması benim çok canımı sıkmıştı. Ben olabildiğince abi şey yapmaya çalıştım. Yani işimin hakkını vermeye çalıştım. Ve güzel emekler vererek de işimi hakkıyla yaptığımı düşünüyorum. Onlar da zaten emeğimin karşılığını vermese bu kadar çalışmazdım. Yani onlar da emeğimin karşılığını verdi ve güzel bir birlikteliğimiz oldu. 2 yıl boyunca beraber çalıştık. Birlikte şirketi güzel noktalara da getirdiğimizi düşünüyorum. Her şey için de teşekkür ediyorum. Hem ekibe hem işte Mert ve Talha'ya, Talha abiye. Bu şekilde benim işte coin mühendisi sürecim bu şekilde ilerledi. Tabii bu süreç içerisinde birçok dostluklar edindim. İşte bazı kişiler yanlış hareketlerde bulundu ama ben genel olarak herhangi bir kimseye kırgın değilim. Kırgın olan arkadaşlar varsa onlara yazabilir ve görüşebiliriz. Sorun yok. Bundan sonraki süreçte kanalda neler yapacağıma gelecek olursak olabildiğince eğitici videolar yapmayı planlıyorum. İşte insanlara eğitim vermeyi planlıyorum. Yani bu ücretli olmayacak. Yani ücretli yapmayı düşünmüyorum. Bu yaşadığım tecrübelerden, insanların bu kripto piyasasındaki o arka planda olan saçma sapan olaylardan dolayı falan ben kendimi Twitter'da işte mesela bazı reklamlar görüyorum. Fenomenler insanları dolandırmaya çalışıyor. Bunları mesela ifşalamaya başladım. YouTube'da da bunu yapacağım. Yani insanları kandırmaya çalışan insanları hem uyaracağım hem şikayet edeceğim. Çünkü bak reklam alırsın. Onda hiçbir problem yok. Biz mesela coin mühendisi şirketinde çalışırken bazı reklamlar aldık. Ama genellikle insanların çok karıştırdığı bir şey var. Ben coin mühendisinin şirketinde çalışırken birçok videoya reklam deniyordu.
Bu gerçekten büyük bir hata. Çünkü şirket olarak Mert ve Talha'nın yatırım yaptığı projeler vardı. Ve çok fazla projeye yatırım yaptığı için de insanlar onları reklam olarak addediyordu. Ama bunlar reklam değildi. Onlar zaten yatırımını yapmıştı ve biz de o işte şirketin videosunu çekiyorduk. Çünkü siz bir projeyle anlaştığınız zaman yatırım konusunda, özellikle call olarak, yani bir YouTuber olarak, bir etkileyici olarak anlaştığınız zaman bazı sözler veriyorsunuz. İşte sizin projenizi tanıtacağım diyorsunuz. O yüzden sizlere alım hakkı veriyorlar. Yani bunları da daha detaylı anlatacağım size. O yüzden onların da mesela bu konuda hakkı yeniyordu. Bunu da buradan dile getirmek istedim. Bu kanalda neler yapacağım? İşte eğitim videoları hazırlayacağım. Daha sonrasında canlı yayınlar yapacağım, analizler gerçekleştireceğim. İnsanları dolandırmaya çalışan kişileri olabildiğince sizlerle paylaşacağım. Sizlere kendi kullandığım kaynakları paylaşacağım. Böyle bir güzel bir kanal oluşturmayı düşünüyorum. Umarım sizler için de benim için de faydalı olur. Bu videoda hoşunuza gittiyse beğenmeyi, düşüncelerinizi, sorularınızı yorumlar kısmında sormayı unutmayın. Tüm soruları elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda, bir sonraki eğitimde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.